Bakar mısınız? Tam istediğimiz gibi, orijinali gibi oldu. Şuraya bakın. Bakın. Mübarek, sanki pişmaniye gibi oldu. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok lezzetli, tel tel hatta ip ip ayrılan, orijinaline en yakın tahinli çörek tarifim ile geldim. Evet, fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir hamur yoğurma kabıma 2 su bardağı normal su, 1 tatlı kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri ilave edip karıştırıyorum. Bu hamurun özelliği mayasının az olması ve soğuk su ile yoğrulması. Çünkü mayalandırmadan hemen hamuru açmaya başlayacağız. Evet, şimdi unun yarısını katıyorum ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ben yaklaşık 4,5 su bardağı un kullandım ama size özellikle kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü unun kalitesine göre miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de kanalıma yeni gelen arkadaşlar için hoş geldiniz diyorum. İnşallah kanalımdan memnun kalırsınız. Ve bir önceki videolarımı da şiddetle tavsiye ediyorum. Beğeneceğiniz videolar mutlaka olacaktır. Evet, kontrollü bir şekilde, gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde ununu ilave ederken mikser yardımıyla bu şekilde hamurum ağırlaşana kadar çırpıyorum. Ne zaman ki hamurum ağırlaştı, mikseri bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumu unlamış olduğum masama alıyorum ve tekrar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ekmek hamuru kıvamında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ve yoğururken de mutlaka uzun süreli yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde ara ara masayı unlayarak hamur elimizi bırakana kadar, artık un ihtiyacı duymayana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel toparlandı. Bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Hiç bekletmeden bu aşamada hamurumu açmaya başlıyorum. Merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar incecik açıyoruz ama ara ara masanın üzerinde unlamaya dikkat ediyoruz. Çünkü yapışır hamur. Evet, artık merdane ile açmayı bıraktım. Elimle açmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Daha öncesinde kesinlikle yağlama falan olmadı. Hamur zaten esnek ve yumuşak bir hamur olduğu için gördüğünüz gibi siz hamura asıldıkça çok güzel açılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu incecik şekilde açtım. Şimdi 1 su bardağı dolusu tahinimi hamurumun her tarafına yedireceğim. Evet, tahini her tarafına sürdükten sonra şimdi hamurumun her tarafına şeker serpiyorum bu şekilde. Buradaki şekerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde susam serpiyorum. Bende kavrulmuş susam yoktu. O yüzden çiğ susam kullanmak zorunda kaldım. Ama dilerseniz siz kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Daha çok yakışacağını düşünüyorum.
Evet, susamı da serptikten sonra şimdi hamurumuzun önemli kısmına geçiyoruz. Katlama kısmına geçiyoruz ve bu şekilde rulet yardımıyla bu şekilde ortasını kare şeklinde kesiyorum ve kenarlarını da dilime ayırıyorum bu şekilde. Daha sonra bir dilimi alıyorum. Burada zorlanabilirsiniz. Hamur çok esnek ve yumuşak olduğu için hamur siz aldıkça esneyecektir. Buradaki parçaları ikiye de ayırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet, gördüğünüz en son dilimi üstüne attım bu şekilde. Şimdi hamurumu gelişigüzel tekrar açmaya devam ediyorum. Bu şekilde alttan alarak havalandıra çekiyoruz hamurumuzu. Tahin yağlı olduğu için kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Kenarlarının kalın olmasına hiç takılmayın arkadaşlar. Bu şekilde eze eze açabilirsiniz. Evet, bu aşamada da hamurumu incecik açtıktan sonra bir çay bardağı tahin ilave ediyorum ve tekrar her tarafına sürüyorum. Dediğim gibi burada tahinin miktarını damak tadınıza göre siz ayarlayabilirsiniz tabii ki. Tahinimi sürdüm. Şimdi tekrar susam serpiyorum. Şekeri de aynı şekilde serptikten sonra kavrulmuş kırık fındık serpiyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten çok yakışıyor. Evet, fındığımı serptikten sonra şimdi hamurumu kenar kısımlardan başlayıp gördüğünüz gibi çeke çeke sarıyorum. Bu işlem sayesinde hamurumuzun katları incecik olacak ve aynı orijinalindeki gibi tabiri caizse pişmaniye gibi tel tel olacak. Siz de göreceksiniz videonun sonunda. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu rulo şeklinde sardım. Şimdi rulet yardımıyla bu şekilde parçalara bölüyorum ve yaklaşık bir 20-30 dakika mayalanması için tepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi hamurlar gayet güzel mayalandı. Şimdi kenarlarını bu şekilde kapatıyorum ki içindeki fındıklar çıkmasın ve daha sonra elimizle inceltebildiğimiz kadar bu şekilde inceltiyoruz. Bu işlem sayesinde hamurumuz uzadıkça uzayacak ve pişmaniye gibi tel tel olacak. Zaten buradan baktığınız zaman o çizgileri görebiliyorsunuz. Evet, daha sonra ucunu kıvırıyorum bu şekilde ve kendi ekseni etrafında doluyorum. Evet, doladığım hamuru kenara alıyorum ve ikinci hamuruma geçiyorum. Gördüğünüz gibi diğer hamurlara da aynı işlemi yapıyoruz. Bu öyle bildiğiniz çöreklerdeki gibi hani yumuşak böyle puf puf açma gibi bir hamur olmuyor kesinlikle. Orijinalinde yemişsinizdir illaki. Böyle pişmaniye gibi tel tel ayrılan çok güzel ve çok lezzetli bir çörek oluyor. Evet, bütün hamurları aynı şekilde yaptıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum ve çöreklerdeki çizgilere bakar mısınız? Burada bile sonucun nasıl olduğu çok net anlaşılıyor. Evet, şimdi tepsime yerleştirdiğim çöreklerimin üzerine bu şekilde bastırıyoruz. Ve daha sonra 20 dakika tepsi mayasında mayalandırıyoruz. Gördüğünüz gibi bastırınca çörekler daha da büyüdü. O yüzden bir tepsiye 2 tane anca sığabiliyor. Evet arkadaşlar, çöreklerimi tepsi mayasına aldıktan sonra şimdi üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Ve tekrar üzerine susam, şeker ve fındık serpiyorum. Evet, fındıklarımı da serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tahinli çöreklerim fırından çıktı. Bir 10 dakikada soğumasını bekledim. Biliyorum, şuraya bakar mısınız? Bakın, tel tel. Bakın. Of. Bakın, tel tel ayrılan sanki böyle bu kadayıf gibi mübarek
tel tel bir tarif oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Ay çok güzel. Bakın. Bakın asla hamurlaşma yok. Ve gördüğünüz gibi rengi de tam böyle orijinaline yakın şekilde oldu. Bakar mısınız? Bakın tel tel. Bakın şuraya bakın. Yani hem ip hem tel tel oldu. Şuraya bakın. Kesinlikle bakar mısınız? Tam istediğimiz gibi orijinali gibi oldu. Şuraya bakın. Bakın. Mübarek sanki pişmaniye gibi oldu. Harika bir şey oldu. Gerçekten tam orijinali oldu yani. O kadar çok mutluyum ki şu an. Yani orijinalini yakaladığım için gerçekten tel tel oldu. Siz de onu görüyorsunuz zaten. Bakın. Şimdi tadına bakmak istiyorum hemen sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok güzel. Şekeri, tahini, susamı, fındığı tam kıvamında oldu. Şu tel tel olmasına zaten hayran kaldım. Bakar o tam olması gerektiği gibi oldu. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ve sevdiklerinize paylaşmanızı tavsiye ediyorum özellikle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de sizinle birlikte tahinli, orijinal tahinli çörek tarifimi yaptım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.